Evet arkadaşlar, Karl karakterimiz böyle bir görünüme sahip oldu. Bence çok güzel oldu. Siz de şimdi videoyu seyrederek bunu nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Deney Yapabilirsin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir robot yapacağım. Ama bu Brawl Stars oyunu var. Ondaki kahraman olan Karl kahramanını yapacağım. Ona benzetmeye çalışacağım. Yani bir robot olacak ama ben ona benzetmeyi de düşündüm. Yani daha güzel olur dedim. Yani robot yapacağız. İlk malzememiz şöyle bir oyuncak arabamız var. Bunu göstereceğim zaten. Şu üst kısmını sökmemiz gerekiyor. Şöyle bir oyuncak araba ve kumandalı olması önemli. Çünkü ileri geri götürmemiz için kumandalı olması gerekiyor. Kumandalı araba. Bunu 15-20 liraya ucuz olarak bulabilirsiniz. En ucuzundan aldım ben. Bulabilirsiniz yani. Şöyle farklı renklerde, 4 farklı renkte. Bunların daha büyüğünü kullanabilirsiniz. Sarı el işi kağıdı, kırmızı el işi kağıdı. Bir de şöyle kahverengi ve mavi, yani el işi kağıdı değil de böyle süngerimsi şeyler de var. Ama bunları el işi kağıdı da kullanabilirsiniz. Bende böyle bir şey vardı. Kullanabilirsiniz buna benzer bir şeyler. Yani bu renklerde olsun ama. Sarı, kırmızı, mavi ve kahverengi. Bunlarla karakterimizin kafasını yapacağız. Yani robotumuzun. Bu da kafası karakterimizin. Yapmaya çalıştık, tam bitmedi. Şunun üstüne sarı el işi kağıdı geçireceğiz. Onu birazdan göstereceğim sizlere. Şöyle bir strafor köpük topu yani. Kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bu büyüklüklerde alabilirsiniz. Şöyle. Makas. Toplu iğne. Bir iki tane toplu iğne yeter. Keçeli kalem. Boyamak için bazı yerleri. Sonra şöyle bir kartonumuz var. Kartona şöyle şekil çiziyoruz. Bu vagonumuzun, Karl karakterinin vagonu var. Onun vagonunu yapacağız bunlarla. Böyle dikdörtgenler çizdik. Şöyle. Ortada da var. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bunları böyle çizeceksiniz. Sonra bunu çıkartıp katlayıp bir vagonu oluşturacağız. Bunu zaten diğer aşamada göstereceğim. Şöyle bir de son malzememi tanıtayım. Straforumuz. Bunun daha büyüğünü kullanacağım. Tabii bunu gösterme amaçlı gösteriyorum. Bunu daha büyüğünü kullanacağım. Malzemeleri tanıttım arkadaşlar. O zaman şimdi hemen robotumuzun yani kahramanımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir kartonumuz vardı. Şöyle çizmiştim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen. Şöyle boyutlu olacak bunlar. Şu ortasından bir parça çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir parça çıkarttım. Çünkü buraya denk gelecek ve getirmezsek yani durmuyor. Tekerleri falan sürtünüyor. O yüzden burayı deldik. Burada işte bunları vagon olacak bunlar. Bu dikdörtgenleri kestik. Şöyle bunları kıvırmanız gerekiyor. Şöyle bir vagon oluşturuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu böyle buraya oturtacağız. Ve Karl karakterimizi bunun içine oturtacağız. Ve oluşacak, temelini oluşturduk. Şöyle bir parça kestik. Straforumuzdan. Şöyle bir kolu olacak burada. Buraya bir kazma koyacağız. Burada bir tane daha kolu var. Kesip yapıştırdık ve toplu iğneyle yapıştırdık şöyle. Bu da 50'de vagonda olacak, bu 50'de. Buraya da kafasını konduracağız. Şöyle kafası burada olacak ama şu an kafası şekilsiz de. Birazdan şekil vereceğiz. Ve şöyle bir sarı el işi kağıdımız var. Sarı el işi kağıdından şöyle bir parça kestik. Sonra buralardan böyle kesikler aldık. Çünkü iyi kıvrılması için. Yani şöyle. Burada karakterimizin dişleri var. Şöyle dişlerini de böyle çiziyorsunuz gri kalemle. Şöyle çizmeniz gerekiyor. Şöyle şu el işi kağıdını şöyle ters yapıştırdım. Koyuyorsunuz. Böyle birleştiriyorsunuz şöyle yukarıda. Sonra iyi rahat kıvrılabilmesi için şuraları kestik. Ve buradan rahatlıkla kıvrılabiliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle oluşuyor. Bunu daha güzelini yapacağım. Ve bundan sonra toplu iğneyle yapıştıracağım. Toplu iğne yardımıyla. Bunu buraya sabitleyeceğim. Arkadaşlar ben bu işlemleri yapacağım o zaman. Birkaç işlem daha var. Onları yapıp tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi vagonumu yapmıştım. Şöyle vagonumu yapmıştım. Ve dışına eklenti olarak şöyle kahverengi el işi kağıdını şu yüze yapıştırdım. Ve diğer kahverengi el işi kağıdını bu yüze doğru keserek yapıştırdım bu yüze göre. Yüzlere göre keserek
kahverengi el işi kağıtlarını yapıştırdım her yüze. Ve sonrasında buraya ve buraya mavi el işi kağıtlarından şöyle keserek etrafına yapıştırdım. Kahverengi el işi kağıdının üstüne yapıştırdım. Burada da aynısını yaptım. Ve vagonumuz şöyle bir şekil aldı. Carl karakterimizin vagonuna benzetmeye çalıştım. Şöyle bunu koyayım. Sonra karakterimizin kafasını yapmıştım. Kafası da şöyle. Ben göstermiştim bu sarı el işi kağıdının nasıl yani bunun üzerine konulacağını. Ve yaptım, katladım. Ondan sonra üzerinden toplu iğneyle tutturdum. Sonra buradan kahverengi böyle sünger gibi bir parça geçirdim. Veya el işi kağıdı da olabilir. Bu kırtasiyelerde bulunur büyük ihtimal. Ben kırtasiyeden almıştım. Buradan toplu iğneyle tutturdum etrafından geçirerek. Ve şöyle gözlerini lacivert el işi kağıdı kestim. Onun üzerine sarı el işi kağıdı ve üstlerine de raptiye geçirdim. Aynı zamanda gözleri tutturdum ve göz bebeğini yapmış oldum. 2 tane yaptım bunlardan. Sonra burada papyonumuz var. Karakterin papyonunu yaptım. Kırmızı el işi kağıdından bir parça keserek. Ve şurada strafor gövdemiz var. Buradan el yapıştırdım şuraya. Bir strafor el. Bu Carl elini şeyi tutacak. Vagonumuzun şurasını tutacak. Ve burada da kalmasını tutacak. Ve Carl karakterimizin de gövdesini ve başını oluşturmuş olduk. Şimdi bunları monteleyeceğim. Bu Carl karakterimizi şunun içine yapıştırmaya çalışacağım. Ve ondan sonra robotumuzun bitmek üzere olacak. O zaman şimdi ben bunları yapıştırıp bir dahaki aşamada karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Carl karakterim hazır oldu. Şöyle bakıp görebilirsiniz. Şöyle vagonumuz hazır. Yani vagonumuza karakterimizi monteledik, sabitledik ve vagonumuzu da arabamızın altına sabitledik ve Carl karakterimiz şöyle hazır oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim etrafından da. Şöyle. Böyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar tanıttığıma göre karakteri. Şimdi o zaman sürüş testine geçeceğim. Bunu biraz tur attıracağım ve süreceğim. O zaman şimdi sürüş testine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kumandam yardımıyla, arabanın kumandası vardı. Onunla şimdi karakterimizi ileri götüreceğim. Böyle. Karakterimiz ileri geri gidebiliyor. Şöyle. Bunu tabii evdeki eşyalarınızı değerlendirerek de yapabilirsiniz. Yani işe yaramayan bir oyuncak arabanız varsa öyle de bunu da yapabilirsiniz. Allah. Böyle çok şirin bir görüntüsü var. Çok güzel oldu bence. Şöyle bence yeterli. Şöyle karakterimizi sürüş testini de yaptık. Siz de bunu evde yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma tam şuradan abone olabilirsiniz. Yanda da 2 videom çıktı. Onlardan da birine tıklayabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.